Şimdi önümüzde iki tane kocaman soru işareti var. Oradan başlayalım istiyorum. Fethi Kabirler eşleşirse ne olur veya DNA'lerden biri, ya da eşleşmezse dosyanın seyri nereye doğru evrilir? Polisin şüphelendiği 3 kişi kimdir? Bunlarla ilgili bu kadar süre içerisinde bu kadar savcı değişti. Neden işlem yapılmadı? O kişilerin o zaman niye ifadesi alınmadı demiştim. Birinci soru buydu. Hiçbir yerden cevabını alamadık. Alamayacağımızı da bilerek sorduk. Diğer soruda zaman aşımını anlatırken şöyle söylemiştim. Ya Fethi Kabirler'den alınan örneklerle buradaki DNA uyuşmazsa veya diğer alınan canlılardan alınan örneklerle de uyuşmazsa, yine faili meçhul kalırsa adımınız ne olacak demiştim. Şimdi şöyle düşünün, evde bir temizlik yapıldığı belli. O zaman olacağı şuydu, biliyorsunuz avukat Ümit Altay da paylaşmış, sen de bana attın. 2 tane köpek gezdiren kadınla ilgili son savcımız bu tatbikattan sonra ek ifade alıyor. Bu ifadeleri neden aldı? O saatlerde daha polisler gelmeden önce ben Nedim Tuğaltay'ı balkonda görmüştüm diyen Reyhan Hanım'ın ifadesinin tatbikatla olasılığının var olduğu tespit edildikten sonra destekleyici delil olarak alınmış olabilir. Onlar da çünkü benzer nitelikte daha polis gelmeden, hiçbir şey olmadan Nedim Tuğaltay'ı gördüklerini ifade eden tanıklar. Şimdi bu ne anlama geldi? Olay yerinde temizlenmiş olması, olay yerinin diğer DNA'larla hiçbiriyle uyuşmazsa olası fail olarak gözaltına alınabileceği ihtimali gündeme getirdi. Zaten fail çıkarsa, uyuşma çıkarsa doğrudan doğruya şüpheler giderilmiş olacak. Olmama ihtimalini konuşuyoruz. Böyle gelişecek. Evet. Şimdi şu soru işareti var akıllarda aslında. Mesela şu anda evet Fethi Kabirler uyuşmadı. Diyelim ki boş çıktı. Yani boş çıktı derken eşleşmedi. DNA'lar da eşleşmedi. Şu soruyu mesela biz çok tartıştık. O kendi aramızda, izleyicilerimize de ben bunu son dakika olarak vererek. Velev ki bunlar uyuşmadı. Yargıyı yanıltmak ya da oyalamaktan bu talepleri isteyen kişiler de yargılanır mı hukuken? Hayır. Hayır. Soruşturma sırasında avukatların ve tarafların kendi şüphelerini dosyaya yansıtmaları ve araştırılmasını istemeleri doğal bir yöntemdir. Doğal bir yoldur. Hayır, tabii ki bunlarla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmaz. En azından elenmiş olur. Aksi takdirde sürekli bir hukuk sopası sallanırsa hiç kimse ne dosyasını araştırılmasını isteyebilir, ne şüphelerini gündeme getirebilir, ne savcıdan talepte bulunabilir. Bu nedenle böyle bir şey olmaz. Eğer açık bir suç isnadı içermiyor ise, bu katildir buna bakın derseniz, o zaman evet biz o katildir ifadesi bir iftira mahiyetinde kalır. Ama onun dışında bunlar da olabilir, bundan da şüpheleniyoruz demek suç değil. Evet. Şimdi asıl merak edilen bir şey daha var hocam. HTS şüpheleri. Şimdi meslektaşınız avukat Ümit Altay da dosyayı 2 yıldır takip ediyor. Bunun ana dosyası, ona bakıyor. Şimdi o bir tweet atmış mesela. Ben önce onu vermek istiyorum. Üzerinden sizden de bir değerlendirme isteyeceğim. Çünkü mesela dosyanın içeriğine bakıyor. Çünkü kendisi elinde bazı veriler olduğunu söylüyor. Siz sadece şu anda yorumluyorsunuz. Hani dosyayı bu takip etmek istemediğinizde söylemiştiniz. Ben ısrarla soruyorum ama şimdi şöyle bir paylaşım yaptı. Onu ekrana vereceğim. Bir saniye. Yani eteğinin kenarından zorla bana tutturdun Aysucuğum, öyle söyleyeyim sana. Aslında dosya teknik olarak genel biz arkadaşlar şeyleri alıyoruz ama burada mesela bir şeye dikkat çekmiş. Demiş ki biz dosyada HTS yok derken kastettiğimiz telefonların hangi baz istasyonlarından sinyal aldıklarının bilgisinin olmadığı anlamındadır. Yani kişilerin yer tespitlerinin yapılmamasıdır diyor. 2000 yılında altta ek ilave vermiş de o yüzden size bunu özelden dağıtmıştım. Dosyada alınan kayıt sadece Gülnur Tuğaltay'ın cep telefonunun ve ikametindeki sabit telefonun arama kayıtlarıdır diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani burada bir o dönem ihmal mi olmuş? Yani HTS kayıtları alınmamış. Büyük ihtimalle o dönemde anneden herhangi bir şüphelenme olmadığı için o saatte ben aradım ama evden kimse telefonu açmadı deyince o arama kaydına bakılmış. Yani ben şu anda evden cepten yandaki ev telefonumu arayabilirim. Nereden aradığını tespit edilmesi HTS ve baz kayıtlarının sorgulanmasıyla mümkün olur. Nereden sinyal aldığı görülmeli.
nerede olduğu tespit edilmeli. Ümit Bey'in söylediği şey doğru. Bu dosyada HTS kaydı yok. Sadece arama kaydı. O tarih itibariyle aramanın yapılıp yapılmadığına dair bir kayıt alınmış. Evet, bu bir eksikliktir. Ancak tamamlanamaz bir eksiklik değildir. Çünkü yıllar öncesine ait kayıtlar bile BTK'da, Bilişim Teknolojileri Kurumu'nda saklanıyor. Çok rahat bir şekilde bulunabilir, hala bulunabilir. Muhtemelen bu eksikliği fark ettiyse savcı da bunu Fethi Kabirler ve diğer DNA incelemeleri bittikten sonra onlarla uyuşmazsa o zaman ister. Aa, peki şunu soracağım mesela. Reyhan teyze balkonda gördüm dedi. Evet. Gizli tanık köpekli biri gezen 2 kadın var. O 2 kadın da gördüm diyor. 3 oldu. Evet. Bu neyi ifade eder savcı? 3 tanık diyor ki ben gördüm, ben gördüm, ben gördüm. 3 kişi oldu. Ne olacak şimdi? Eğer burada HTS ve bas kayıtları anne ve baba için alınmış olsa idi, olay tarihinde, olası olay saatinde ev civarlarında olup olmadıkları tespit edilebilirdi. Hı hı. O noktada da eğer o bas kayıtlarında eğer babanın hareketliliği eve doğru, binaya doğru, evin içinde vesaire görülmüş olsaydı şu anda olası faillikle ilgili hakkında bir gözaltı kararı verilmesi mümkündü. İşte dosyada eksik inceleme yapıldığında, bazı belgeler eksik olduğunda, deliller eksik toplandığında beklenen sonuca ulaşmanız zorlaşıyor. Ancak savcımız çok mantıklı bir hareket yaptı. Önce tatbikat yaptı. Reyhan Hanım'ın ifadesini doğruladı. Görüp göremeyeceğini, hangi açıdan baktığını vesaireyi tespit etti. Sonra ne yaptı? Üzerine döndü. 2 tane köpek gezdiren kadının ifadesini aldı. Reyhan Hanım'ın ifadesini doğruladı. Çek etti. Şu anda Reyhan Hanım'a yalan söylüyorsun diyebilecek kimse kalmadı. Yani köpekli artık bu gizli kanı diğer köpekli tanık da verdi. Artık bunlar da 3 kişi mi yalan söylüyor oldu? Yani şimdi bir de onun yanında bir de tatbikat var. Yani tatbikat sırasında da o noktada duran temsili Nedim'in bulunduğu noktada duran kişiyle ilgili işte üstünde ne var, elinde ne var gibi bir takım sorularla o açıyı görüp göremeyeceğini tespit ettiler. Düşünün ki bundan 25-26 yıl önceki Reyhan Hanım'ın gözlerinin görme gücüyle şu anki görme gücü azalmış olmasına rağmen gördüklerini anlatıyor ve bu kameraya çekiliyor. Anlatabildim mi? Yani Reyhan Hanım'ın ifadesi çek edildi. Orada polisler de çıktı baktı. Mesafe Tabii ki. görüyorlar mı? Bak şimdi hem Reyhan Hanım'ın yanında polis var. Açılandırıyor. Nerede duruyordun? Nasıl duruyordun? Tam açılandırıyor. Hem karşı tarafta polis ve kamera var. Yani Evet. olası temsili Nedim Tuğaltay'ın olduğu balkonda bir de kamera var. Kamerayla da çekimini yapıyorlar. Üstünde ne var vesaire. Savcının sorduğu sorulara da bir yandan cevap veriyor. İşte üstünde şu var. Atıyorum kırmızı gömlek var ya da beyaz üstü çizgili bir gömlek var ya da tişört var. İşte ellerinde hangi elinde bir materyal var. Ellerinde bir şey var mı görebiliyor musun diye. Tuzak sorularda sormuşlardır. Verilen cevaplar tatmin ediyor olmalı ki üzerine 2 tanığın ifadesini de alıp bunu çek etmiş vaziyette. Şu anda dosyada HTS kayıtları olmuş olsaydı ya Nedim Tuğaltay tamamen aklanmış olacaktı ya da şu anda HTS kayıtlarında herhangi bir bas hareketliliği görülürse o noktada doğrudan doğruya gözaltı işlemi yapılabilirdi. Şu anda yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama büyük ihtimalle savcılık HTS kayıtlarını isteyip oradaki hareketliliği de bir görmek istemiş olabilir. Bu neye yol açar? O sırada bas tespiti yapılmadığı için o olay tarihinde oradaydı, telefon geldi, ondan sonra çıktı diyen ve bütün mesailerini Nedim Bey'in dükkanının içinde geçirdikleri farz edilen iş yeri tanıkları var ya, onların da rica üzerine tanıklık yapmış oldukları meydana çıkar. İşte Hocam yani karışmayayım diyorum. İşte yani karışmak zorunda bırakıyorsunuz beni. Bir tek bir dosyanın içinde ETS ve bazın olmasının değiştirdiği şeylere dikkat edelim. Evet. Bir soru gelmiş. Diyor ki peki Sevilay Hocam görünmüyor diye beyan eden kişiye ne denilecek o zaman? Yani o görünmüyor diyen kişi bir tanesi anne Gülnur, bir diğeri de vekili.
Hı hı. Vekili kendi müvekkilinin aleyhine olabilecek bir şeyi beyan etmek mecburiyetinde değildir. İnkar edebilir. Avukatlık kanununda öyle bir hüküm var. Hı hı. Ben sene demiştim. Özellikle bu tür cinayet, ev içi cinayet dosyalarında ev ahalisinden biri bir diğerinin aleyhine olabilecek şeyleri saklayabilir. Farklı şeyler söyleyebilir. Sanıkların ve yakınlarının, şüphelilerin ve yakınlarının yalan söyleme, gerçeği söylememe gibi hakları olduğu gibi savcılıkların ve soruşturma makamlarında gerçeğe ulaşma mecburiyeti vardır. Söyledikleri bu arada bir anlam ifade etmez. Ne söylemiş olurlarsa olsunlar önemli değil. Evet. Benim eşim demiş olsaydı da sonuç değişmezdi. Yine de tespiti gerekiyordu, delillendirilmesi gerekiyordu. Evet, sorulara bakıyorum. Farklı sorular var mı? Peki ben bunu sordum ama bir de Onur sizden 777 Onur. Sevriye Hanım başlarda çözülmez demişti. Evet, hala aynı şeyi söylüyorum. Çözülür demedim ki. Ben olasılığı olasılıkları anlatıyorum size. Çözülür savcının demedim. savcının bu son dokuzuncu savcı diyoruz 26 yıl. Arkadaşlar burada savcı keyfe keder değişmiyor. Kimisi belki emekli olmuştur, vefat olmuştur, bir şey olmuştur. Hani bunu Tayinler niye olmuş değişti ki? olabilir. Aynen niye değişti diye soruyorlar çünkü sürekli. Niye Ya değişti? olabilir. O rutin rotasyonlara tabi tutuluyorlar. Bazen savcılar bölge adliye mahkemesine gidiyor. Savcılar hakim olarak geçebiliyor. Savcılar merkeze alınabiliyor. Başka şehirlere gönderilebiliyor. Her yıl Temmuz'da kararname var. Kararnameye göre il içinde değişik ilçelere de aktarılabiliyorlar. Demek ki o dönemde bu 26 yıl içerisinde denk düşmüş. Evet. Sadece Çağla'nın dosyasının savcıları değil ki, bir dosyaya bir savcı atanmıyor. Aynı savcıların baktığı yüzlerce dosya için aynı durum söz konusu. İnsanlar şöyle düşünüyor, kafalarında hayal ediyorlar hani bilmedikleri için. Bu oturuyor savcı bütün gün. Sadece Çağla'nın dosyası önünde. Hani filmlerde öyle görüyoruz ya biz. Bergüzar Korel'in oynadığı filmdeki gibi değil arkadaşlar. Oturup sadece bir dosya değil. Belki de şöyle klasörler var. Hepsi Ben bunu onun. anlattım geçen yayında aslında. Yani bir işlemin bir adım ilerleyebilmesi için mekanizmanın 4-5 parçası pek çok hamleyi bir arada yapmak durumunda kalıyor. Bu da tabii doğal olarak süreci uzatıyor. Süreçleri anlatırken anlatmıştım. Ben onun için diyorum, bakın, bütün duruşmalar vesaireler kamuya açıktır, gizlilik kararı olmayanlar. Gidin duruşma salonlarında oturun, yargılama nasıl olur, hangi aşamada ne yapılır, ne edilir, bunları gözlemleme şansınız olsun. Söylerken bunu ifade etmeye çalışmıştım. Evet, biraz önce bunu söyledik ama Sema Hanım ısrarla soruyor. Aysu Hanım, DNA'lar uymazsa, aile şüpheli çıkarsa aile ceza alır mı? İkinci hamle olarak. DNA'lar uymazsa ailenin %100 şüpheli çıkacağına yönelik bir kanının şu anda oluşabilmesi için ek delillerle desteklenmesi gerekir. Tanık delili var, tatbikat oraya görebileceği anlamına geliyor. Okey. Ama saat zaman aralığında bir sapma oldu mu olmadı mı görebilmek için HTS ve baz kayıtları üzerinde inceleme yapmak gerekir. İhtirazi kayıt olarak koyuyorum. Şahıs telefonunu iş yerinde bırakıp tek başına gelmiş olabilir. O zaman o bazdaki hareketlilik ya da sabitliğe bakmak gerekir. Mesela o telefon polisler geldikten sonra da orada sabitse telefonunu bırakmış demektir. Nedim Tuğaltay haberi aldı, çıktı, telefonunu iş yerinde bıraktı. Oysa ki o ne diyordu? Haberi alana kadar ben iş yerindeydim. Polisler geldiği vesaire saatte de telefonun bazı ve kaydı orada sabit olmak durumunda, iş yerinde sabit olmak durumunda. Ya Bunun gibi bir takım delillerle desteklenirse o zaman babanın olası fail olduğu düşünülerek şüpheli sıfatıyla gözaltı kararı verilebilir, tutuklama kararı verilebilir. Yani şu anda kaçma şüphesinden söz edemeyeceğimiz için, delil karartma şüphesinden de söz edemeyeceğimiz için elimizde sadece somut verilerin olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla savcılıkta şu anda o somut verilerin temelini oluşturmaya çalışıyor. Yani ama HTS hocam ve baz kayıtları alınıp araştırılması lazım. mesela Hande Çinkitaş'ın babası da dedi ki 8'den 17'ye kadar nalburdaydım dedi galiba sanırım. Onların mesela HTS'ine nasıl bakılmamış? O da aynı iddiada bulunuyordu. Mesela hani benzer dükkan muhabbeti olduğu için soruyorum. Şimdi savcısı ben değilim, bilemiyorum soruşturmanın Teknik içinde ne olarak ama o olduğunu. da 25 yıl önce ya hani.
Yani hiçbir fikrim yok. Bu tür Yok. atlamalar nasıl yapılabilir? Ama şu anda da o geçmişe dönük kayıtlar, HTS ve baz kayıtları alınabilir durumda. O anlamda bir sıkıntı yok. Ha, Bulunabilir. yani teknoloji o zaman acaba bu kadar gelişmiş değil miydi 2000'lerde Ya ya da yine 25? aynı kayıtlar vardı. Yani 2000 yıllarında çatır çatır dosyaların içerisine tapeler alıyorduk biz. Yani Hmm. HTS baz kayıtları alıyorduk. Hiçbir sıkıntı yoktu. Öyle söyleyebilirim size. O anlamda bir sorun yok. Ama e, tekraren söylüyorum. Polisin 3 şüpheli diye gösterdiği 3 şüpheli kim? Bunlarla ilgili şu ana kadar ne yapıldı? Çünkü hep diyor ki polisin şüphelendiği 3 kişi, polisin şüphelendiği 3 kişi. Biz kimseyi duymadık şu ana kadar. Polisin şüphelendiği 3 kişinin içerisinde aile fertleri de varsa bunlarla ilgili ekstra bir araştırma yapılması gerekir miydi? Gerekirdi. Yapıldı mı? Meçhul. Evet. Bilemiyoruz orayı. Ama tabii ki yine şu itirazı kaydı koyarak söylüyorum. Bu söylediklerimizin hepsi toparlanabilmek için uzun vakte ihtiyacı olan şeyler. Umuyorum zaman aşımı dolmadan bunların hepsi biter, yargılama başlar ve karar verilebilir. Bu da Mesela artık motor takmayı gerektiriyor. Yani çok hızlı olmak lazım. evet. Evet, bu zaman aşımı ile ilgili söylemiştiniz fikrinizi. Mesela siz savcı olsaydınız veya dosyanın avukatlarından biri olsaydınız, şu dikkatinizi çeker miydi? Mesela içeri giren kişinin kapıyı zorlamaması, içerinin dağınık olmaması, derli toplu olması, hiçbir şeyi almaması, o eskiden anneannelerimizin olduğu bu dolaplar olurdu. İçinde Hı antika hı. gibi değerli tabak, çanak, hiçbir şeyi ellememesi. Bende Sadece hala var. Bak, evet. Evet, oradan yine anneannemde. ay ne güzel, antika çok severiz. Yani oradan hani bir şeylere dokunur, eliyle çarpar. Hani bir de mesela bodrum katındakiler de hani şüpheli değil Boğuşuyorsun, boğuşuyorsun. Çarpışma, bir şeylere çarpman lazım. Tabii veya ki ben dikkatini çekerdi. Polisin de dikkatini çekmiş olması gerekiyordu. Ben orada soruşturmada bir zafiyet olduğunu, yeteri kadar araştırılmadığını düşünüyorum. Yani milim milim bakılsaydı aslında bütün izler oradaydı. çünkü Yani şöyle 15 yaşında da güçlü lekeler de kuvvetli bir oradaydı, insan yani. temizlenmiş yüzler de oradaydı. Sulanmış, elden aktığı belli olan kırmızı sıvı da oradaydı. Niye Evet. sulandı? Yani bu kızın vücudundaki kırmızı sıvı böyle şapır şapır suyla karışık değildi herhalde. Hı hı. Niye normal akışıyla değildi de sulandırılmış vaziyetteydi? Yani bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, bakılması çok daha doğru olurdu. Ancak maalesef ki yeteri kadar irdelenmeden böyle artık her ne sebeple bilmiyorum. Üstü böyle bir jelatinlenmiş gibi geliyor bana. Çok da fazla dalmak istemiyorum dosyadaki belgeleri detaylı görmediğim için. Ama hala aynı fikirdeyim ve sorularımı ortaya bırakıyorum. Bu 3 kişi kim? Bu bir. İki. Madem ki böyle bir 3 kişi vardı bugüne kadar ifadeleri alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı? 3. Onların ifadeleri alındıysa şu ana kadar dosyaya bakan avukatlar kısıtlık kararı gelmeden önce dosyaya çünkü 2013 yılına kadar açıktı ya dosya. Hı hı. Bununla ilgili bir veriye sahip olmalılardı. Aile olamaz, aile mağdur müşteki sıfatında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olamaz. Peki ev içindeki bir cinayet olayı bu. Ev içindeki bir cinayette ev içindeki hırsızlık, ev içindeki cinayet, ev içindeki darp bunların hepsi içten dışa gitmek durumunda. Bunların hepsinde önce aile şüpheli konumuyla alınmalı. Şüphelileri eritmeliler, o şüpheleri yok etmeliler. Onların azmettirmeleriyle bir başkası yapmış olabilir mi ihtimalinde eritmeliler sonra dışa doğru gitmeliler. Burada dıştan içe geliyorlar. Hata orada. Evet, evet. Uzamama, uzama sebebi o. Dıştan içe geliyor. Mesela bunlar 2013'e kadar kısıtlılık yokken basına yansıyan ve birçok gazeteci tarafından da paylaşılan olay yeri görüntüleri, ev görüntüleri Hı paylaşılmıştı. hı. Gazeteler bile devrilmemiş. Her şey yerli yerinde. Pırıl Her şey. pırıl bakar mısın? Yerlerde hiçbir iz yok. Kız Her koşmamış şey mı? yerli yerinde. Yani Ben sana bir şey söyledim. Dedim ki kapının girişindeki çanta bile nizami konulmuş, kıpırdamamış. bakar mısınız? Mesela burada çekirdekler varmış arkadaşlar. Masada çitlenmiş çekirdekler. Bunların DNA'sı alındı mı mesela? Bu çok merak edilen bir soruydu. Yastık yeri değişmemiş, hiçbir şey, halı kaymamış. Mesela yine baktığımızda hani farklılık olarak hani benzetme tabii ki yapmıyoruz ama hani gördüğümüz bizim burada da gündeme taşındığımız olaylardan Hande Çinkitaş olayında da kız 12 yaşında kız bak 12 yaşında Çağla'dan da küçükmüş rahmetli o zaman. Evin içinde koşarken, kaçarken, boğuşurken halı falan kaymış. Burada halı bile düzgün, masa düzgün. Ne bileyim hani 15 yaşında kız.
Hani ne bileyim yabancı birini hani dışarıdan biri olsa Yani muhakkak bir sıfır şeylere boğuşmayla hemen kapı girişinde olan bir olay olmadığına göre oradan oraya götürülürken de bir boğuşulmuş olması lazım. Yani yani o boğuşmada çarpar, en azından dışarıya iz bırakmasa bile kızın vücudunda çarpmadan kaynaklı kızarıklık, morartı vesaire bir şey olur. Yok. mutfak dümdüz hiçbir şey yok veya ne bileyim kız hiç mi görür görmez kaçmaya çalışmamış, kapıyı zorlamamış, çığlık atmamış. Hani yabancı birini görüyorsun evin içinde, yani bir bağırsan alttakiler hepsi doluşur yukarıya. Duvarlar zaten incecik. Elbette, elbette yani o nedenle çok su götürür diyorum ya. Herkes gibi benim de bir teorim var Aysucuğum. Ancak bu teoriyi şu anda ortaya atmak sadece ortalığı bulandırmak olur. Meslektaşlarıma da saygısızlık olur. Verdikleri emek var. O emekten dolayı herhangi bir yorumda bu konuda yapmama hakkımı saklı tutuyorum. Ancak ben hala söylemeye devam edeceğim. Çok az bir süre kaldı. Bu süre içinde ben bu olayın çözülebileceğine inanmıyorum. Sadece olasılıkları anlatıyorum. Evet. Şimdi o Mesela çanta şu da çok olay. ilginç bak. Şu da Ha, çok ilginç. Birdenbire Fetika bir karar alındıktan sonra aile ve avukatlarının komple adadan ayrılmaları. Asıl amaç hedefi dışarıya birilerini en alt kattaki yasaklı madde kullananlara yönlendirmekti. Mesela arka baraka, evet. yanlış bir barakanın içinde sonradan belediye başkanı tarafından barakanın yapılması, içine birilerinin giriyor çıkıyor olması. Orada bulabileceğiniz tek şey cinayet alettir. Birisi eğer oraya koyduysa, Hı hı. sonradan koyduysa. O zaman da oradan bir cinayet aleti çıkarsa kafamda şu soru şeyi oluşur. Soru işareti oluşur. Doğrudan doğruya hedefi dışarıya çıkartmak için götürüp o kulübeye bıraktılar. Yani öyle bir kulübede arama yapılacağını kim biliyor? Dosyayla ilgilenenler, dosyanın içindeki kişiler biliyor. Başka kimse bilmiyor. Sen ben biliyor muyduk arkada bir kulübe var. Kulübede de inceleme yapılacak. Ne alaka? Yok. Ya olay yeri değil. Olay yeri dışında, apartmanın dışında bir bölgede bir başka yerde bir araştırma yapıyorsun. Neymiş efendim? Onlar da gidiyormuş orada oturuyormuş. Allah korusun bir komşunuzun evinde bir cinayet işlense o komşu da sık sık gidip gelen kahve içtiğiniz, çay içtiğiniz, gidişli gelişli komşuluk yaptığınız biriyse o zaman sizin evinizde aramaları gibi bir şey bu. Aynen öyle. Bir Bir de anlamsızlık var. bakın şimdi mesela çanta dediniz ya, nizami bir şekilde kenara Evet, bırakılmış. evet. Eşofman poşetinde bırakmış. Şimdi bu çanta olay gününden mi diye böyle çok soru da geliyor. Bakın polis orada. Polisin olduğu zaman içeride görüntüler çekilmiş. 2013'e kadar dosyada kısıtlılık yoktu biliyorsunuz. O dönemde bunlar basına yansıyan görüntülerdi. Bütün Google'a yazdığınızda görebiliyorsunuz ama hatırlatalım. Çanta yerde. Çantanın bırakıldığı salon kapısı. Ha, bu yasaklı madde kullananlar gelmiş. Ne kapıda bir cam kırığı var, ne içeride şu dedenin tablosu bile devrilmemiş. Köşede olduğu gibi duruyor. Canım Ayağı benim bile bak, yarısı camlı kapılar. Orada bir dövüş olsa kol çarpar, bir şey çarpar, cam çatlar, kırılır. Bir şey olur, bir şey olur. Hiçbir şey yok. Hayır, kız mesela bak polisin olduğu yer, kapıyı açtığı yer. Diyelim ki Çağla gördü. Hani yabancı birini gördü. Hemen şu kapıyı çeker. Çantasını bırakmadan kendini geri dışarı atar. Mesela diyelim ki Çağla gördü. Bak polisin kolu gözüküyor. Tam durduğu yerde giriş kapısı gördü. Hı hı. A dedi. Gökçe'nin ifadesindeki gibi A dedi ve şaşırdı. Veya Ay dedi. Hadi ikisinden biri olsun fark etmiyor dedi. Yani bir Direkt soru daha atayım mı ortaya? Gökçe'yi kim susturdu? evet, Gökçe niye konuşmuyor? Gökçe'yi kim susturdu? Gökçe kendi iradesiyle mi konuşmuyor? Yoksa Gökçe'yi kim susturdu? Evet. Bir de Gökçe bu soruyu da bırakalım ortaya. Tabii ki benim cevaplayabileceğim bir şey değil. Sessizlik oluyor böyle durumlarda. Ama mesela şu Gökçe hani diyor ya, mesela Çağla arka odada bir tartışma duydum diyor. Tartışma. İlk 2014'teki ifadesine de 2000'deki ifadesine de bunu vermiş polise. Arkada bir tartışma duydum, sonra ses birden tık diye kesildi. Neyin tartışması oldu? Veya tartışma olurken niye ayak seslerini duymadı? Mesela bu kız korktuğu birisi Ya dışarı da çıkar. Yine ya söylüyorum. da ya da tanımadığınız biriyle evin içinde tartışma yapar mısınız? Kaçmaya çalışırsınız, kurtulmaya çalışırsınız, bir şeyler devrilir. Cam kapı Kırılır. bunlar. Bakın dikkat edin. Biri kaçmaya çalışırken öbürü çekiştirmeye çalışır. İtişirler, kakışırlar. Bir cam kırılır, bir şey olur, bir şey olur.
Bakar mısınız, tertemiz, düptüzdü. Tanımadığı biriyle kavga etmesi ne kadar mümkün? Çanta nizami bir şekilde konulmuş. Yani anahtarı Ayak, bile ucundan sarkıyor, hala devam ediyor yani. evet, O anahtar ne diyeyim yani, o kadar aslında bazı şeyler böyle gözümüzün önünde bağırıyor. ki, önünde olan şeyleri bazen fark etmiyoruz demek ki. Evet. Ve Evde olay yerinde hiçbir iz yok. Komik değil mi? Yani orada bir itiş kakış oldu. Ben seni tuttum, arkandan boynundan sarıldım. Bir şekilde elinle bir şey yapamıyorsan ayağınla yapmaya çalışırsın. Gömleğiyle yapışırsın, camları kırarsın, bağırmaya çalışırsın. Bir şekilde iz bırakmaya çalışırsın. Hiçbir şey yok. İç odaya kadar gidip iç odada kavga etmeye devam etmişler. Ses kesilmiş.